Amerika'nın en ıssız köşesinde, tozlu yolların ötesinde sırlarla örtülü bir efsane yatıyor. Burası, gölgelerin dans ettiği, gerçeğin sorgulandığı bir yer. Bilimcin bölge. Bu isim, 10 yıllardır komplo teorilerinin, uzaylı efsanelerinin ve hükümet sırlarının merkezinde yer alıyor. Ancak bu gizemli yerin ardındaki gerçek hikaye kurgudan çok daha karmaşık ve büyüleyici. Nevada çölünün derinliklerinde tel örgüler ve kameralarla korunan bu üs sadece bir askeri tesis değil, aynı zamanda modern mitolojinin doğduğu, insanlığın bilinmeyene olan merakının somutlaştığı bir sembol. Şimdi bu efsanenin katmanlarını aralayacak, fısıltılardan gerçeklere uzanan bir yolculuğa çıkacağız. 1947 yazı, New Mexico'dan yayılan bir haber dünyayı şok etti. Bir uçan disk düştü. Roswell kasabası yakınlarındaki bir çiftliğe düşen enkaz kısa sürede askeri yetkililer tarafından toplandı ve ortadan kaldırıldı. Ordunun ilk açıklaması bulunan cismin bir uçan disk olduğu yönündeydi. Bu duyuru küresel bir heyecan dalgası yarattı. Ancak sadece saatler sonra bu açıklama hızla geri çekildi ve enkazın sıradan bir hava balonu olduğu ilan edildi. Bu ani değişiklik halkın zihninde derin bir şüphe tohumu ekti. Birçok kişi hükümetin çok daha büyük bir şeyi gizlediğine inanıyordu. Düşen şey gerçekten bir uzay aracı mıydı? İçinde dünya dışı varlıklar var mıydı? O gizemli enkaz ve varsa içindeki canlıların akıbeti ne olmuştu? İşte bu soruların cevaplarını arayan fısıltılar, o zamanlar haritalarda bile gösterilmeyen Nevada çölünün ortasındaki gizemli bir üssü işaret etmeye başladı. Bilip bilinci bölge. Roswell'de düştüğü iddia edilen teknolojinin ve belki de yolcularının incelenmek üzere bu gizli tesise götürüldüğü söylentisi efsanenin ilk ve en güçlü ateşini yaktı. Gerçek, aslında düşmanca bir gökyüzünde Soğuk Savaş'ın buz gibi nefesiyle şekillendi. İkinci Dünya Savaşı'nın ardından Amerika Birleşik Devletleri ve Sovyetler Birliği arasında başlayan amansız rekabet teknolojik ve askeri üstünlük yarışına dönüştü. İşte bu gerilim dolu ortamda 51. Bölge, ulusal güvenliğin kalbi, dünyanın en gelişmiş keşif ve savaş uçaklarının doğduğu gizli bir laboratuvar haline geldi. Buradaki temel amaç, Sovyetler Birliği üzerinde gizlice uçarak istihbarat toplayabilecek, radarlara yakalanmayacak devrimci hava araçları geliştirmekti. İlk büyük proje, yüksek irtifa casus uçağı 2 oldu. 70 bin fitin üzerinde uçabilen bu zarif uçak, o dönemki Sovyet radarları ve avcı uçakları için neredeyse görünmezdi. Ardından sınırları daha da zorlayan SR-71 Blackbird geldi. Ses hızının 3 katından daha hızlı uçabilen bu titanyum canavarı adeta zamanı bükerek kendisine kilitlenen füzelerden bile daha hızlı hareket edebiliyordu. Ve nihayet radar teknolojisini tamamen alt üst eden F-117 Nighthawk yani hayalet uçak geliştirildi. Kendine özgü köşeli tasarımı sayesinde radar dalgalarını yansıtmak yerine emerek düşman hava sahasında bir hayalet gibi süzülüyordu. Bu olağanüstü uçakların test uçuşları genellikle geceleri ve mutlak bir gizlilik içinde yapılıyordu. O dönemde bu teknolojiden habersiz olan sıradan insanlar ve hatta ticari pilotlar gökyüzünde gördükleri bu akıl almaz hızlarda ve manevralarda hareket eden tuhaf şekilli cisimleri tanımlayamadılar. İşte bu gizlilik Roswell ile başlayan UFO efsanesinin en büyük yakıtı oldu. İnsanlar gördüklerinin insan yapımı olabileceğine inanamıyordu. Bu olağanüstü projelerin ardında hayatlarının sonuna kadar taşıyacakları bir sessizliğe yemin eden binlerce insan vardı. Onlar 51. bölgenin en büyük sırrının asıl taşıyıcılarıydı. Kimi mühendis, kimi teknisyen, kimi de güvenlik görevlisiydi. Görevleri o kadar gizliydi ki ne üzerinde çalıştıklarını en yakın aile üyelerine bile anlatamıyorlardı. Bu onlar için ağır bir psikolojik yük demekti. Yıllar boyunca bu sırrın ağırlığı altında ezilen bazı eski çalışanlar emekli olduktan sonra bu ağır yükü daha fazla taşıyamadı. İmzaladıkları katı gizlilik anlaşmalarının risklerine rağmen yaşadıklarını ve gördüklerini fısıldamaya başladılar. Ancak onların hikayeleri sadece gelişmiş uçaklardan ibaret değildi. Bazıları yeraltı tesislerinden, bilinmeyen materyaller üzerinde yapılan deneylerden ve bazen de açıklayamadıkları tuhaf hadiselerden bahsediyorlardı. Bu itiraflar komplo teorilerine yepyeni ve daha karanlık bir boyut kazandırdı. Bu sesler kamuoyunun zihnindeki o kritik soruyu yeniden alevlendirdi. Ya içeride gerçekten de uçaklardan daha fazlası varsa? Bu iddialar 51. Bölgenin sadece bir test sahası değil,
aynı zamanda dünya dışı teknolojinin saklandığı bir depo olabileceği fikrini güçlendirdi. El 1. Bölge, kısa sürede bir askeri üs olmaktan çıkıp, kolektif bilincimizin ve popüler kültürün ayrılmaz bir parçası haline geldi. Özellikle 1980'lerin sonunda ortaya çıkan Bob Lazar adlı bir şahıs, efsaneyi bambaşka bir seviyeye taşıdı. Lazar, 51. bölgenin S olarak bilinen bir bölümünde ele geçirilmiş dünya dışı uzay gemilerinin itki sistemleri üzerinde çalıştığını iddia etti. Element 115 adını verdiği, henüz keşfedilmemiş bir elementle çalışan bu gemilerin teknolojisini detaylarıyla anlatması, halkın hayal gücünü adeta ateşledi. Her ne kadar Lazar'ın iddiaları hiçbir zaman resmi olarak kanıtlanamasa da, onun anlattıkları haberi bölge mitosunun temel taşlarından biri oldu. Popüler kültür bu gizemi hızla kucakladı. The X-Files gibi diziler, Independence Day gibi filmler ve sayısız video oyunu bölgeyi dünya dışı yaşamın ve hükümet sırlarının nihai sembolü olarak resmetti. Bu kültürel etki 2019 yılında zirveye ulaştı. Bir internet şakası olarak başlayan Storm Area 51, They Can't Stop All of Us, El 1. Bölgeyi basalım, hepimizi durduramazlar. Etkinliği milyonlarca insanın ilgisini çekti ve binlerce meraklının Nevada çölünün ortasında toplanmasına yol açtı. İnsanlar, gerçeğin dışarıda bir yerlerde olduğuna ve otellerin ardında saklandığına derinden inanıyordu. Yıllar süren inkar ve yorum yok politikalarının ardından 2013 yılında CIA beklenmedik bir adım attı. Gizliliği kaldırılan belgelerle birinci bölgenin varlığını resmen kabul etti ve gizliliğinin ardındaki asıl gerçeği açıkladı. Evet, üs gerçekti. Evet, son derece gizliydi ve evet, içinde yüksek teknoloji barındırıyordu. Ama bu teknoloji uzaylılara değil, insanlığın kendisine aitti. Belgeler, tesisin Soğuk Savaş'ın en kritik dönemlerinde Amerikan hava üstünlüğünü perçinleyen U-2 ve diğer gizli keşif uçaklarının geliştirildiği, test edildiği ve pilotlarının eğitildiği bir merkez olduğunu detaylarıyla ortaya koydu. Bu resmi açıklama, bir dönemin sonu gibi görünse de efsanenin tamamını silmeye yetmedi. Komplo teorisyenleri için bu, hükümetin daha büyük sırları örtmek için yaptığı bir hamleydi. Bugün bile Bölge, modern uydu görüntüleriyle sürekli izleniyor ve her tuhaf aktivite yeni spekülasyonlara yol açıyor. Bu üs artık sadece bir askeri tesis değil, bilinmeyene duyduğumuz sonsuz merakın, otoriteye ve hükümet sırlarına olan köklü güvensizliğimizin ve insanlığın evrendeki yalnız yerini sorgulamasının güçlü bir sembolü olmaya devam ediyor. Gerçeğin ortaya çıkmasıyla birlikte 51. Bölgenin ardındaki askeri sır perdesi büyük ölçüde aralandı. Ancak bu, bilinmeyene olan merak dolu yolculuğumuzun sonu değil. Evren, keşfedilmeyi bekleyen sayısız gizemle, anlamayı beklediğimiz sonsuz olasılıkla dolu. Belki de bazı sırlar, tıpkı haklarındaki efsaneler gibi sonsuza dek Nevada çölünün tozlu rüzgarları arasında o parlak yıldızların altında kalmaya mahkumdur. Çünkü bazen bir sorunun cevabından çok o soruyu sormaya devam etme arzusu bizi ileriye taşıyan en büyük güçtür.